Tarihinde sınır komşularıyla sürekli problem yaşamış ve bu sorunlar için sayısız çatışmaya giren bir ülke. Belki de girdiği savaşlarda en çok çekince içinde olduğu ülke de aynıdır. Türkçesi Allah'ın partisi anlamına gelen bir yapıyı ele alacağız. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sadece güney sınırında değil, kuzey sınırında da bir problemi var. Bu videoda İsrail'in yakın geçmişte girdiği ikinci yoğun bir cepheyi ele alacağız. Rotamız kozmopolit toplum yapısı, güzel mutfağı ve Sarp dağlarıyla bilinen Lübnan. Videoya başlamadan önce kısa bir ricam var. Bu dönemde sizlere bilgi aktarabilmek için eski tarihli çok sayıda doküman ve rapor inceledim. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlıyoruz. Hizbullah'ın yapısına değinelim. Lübnan'da geleneksel olarak en zayıf dini grup olan Şii Müslümanlar ilk olarak ılımlı ve büyük ölçüde laik emel hareketinde seslerini duyurma fırsatı bulabildi. 1979'da Şii çoğunluğa sahip İran'daki İslam devrimi ve 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgalinin ardından bir grup Lübnanlı Şii din adamı İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve burada bir İslam Cumhuriyeti kurmak amacıyla Hizbullah'ı kurdu. Hizbullah'ın örgütsel yapısı, grup 1982'de ortaya çıktığından bu yana evrim geçirmiş ve genişlemiştir. Hiyerarşisi en üstte bulunan Şura Konseyi'nden oluşur ve 5 alt uzmanlık konseyi bulunuyor. Bunlar yürütme, yargı, meclis, siyasi ve cihat konseyleri. Her konsey Hizbullah'ın çeşitli sektörlerdeki işlerini yöneten birkaç alt birimden sorumlu. Bu yapı örgütün nispeten etkili ve düzenli bir şekilde devlet içinde devletin işletmesine olanak tanıyor. Lübnan İç Savaşı boyunca Hizbullah, ABD ve Avrupa askerlerinin Lübnan'dan atılması amacıyla birçok eylem gerçekleştirdi. Takvimlerimizi 2006'ya alalım. Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütünün 12 Temmuz 2006 tarihinde 8 İsrail askerini öldürmesiyle ve 2 İsrail askerini de kaçırmasıyla iki taraf savaş durumuna geçti. Lübnan topraklarından İsrail'e yoğun bir Katyusha füze saldırısı dalga halinde yapıldı. Bunun üstüne İsrail bu hamleyi kasus belli sayarak Lübnan topraklarına yönelik karadan ve havadan askeri operasyonlar düzenledi. Bazı İsrailli askerler kaçırıldı. Dönemin Başbakanı Olmert bu durumu da savaş nedeni olarak gördüklerini açıkladı. Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Devlet mekanizmalarının birinci ağızlarından yapılan savaş sebebi açıklamaları aslında hasım tarafın devlet olarak görüldüğü anlamına gelir. Lübnan hükümetinin durumu kabullenmemesine karşılık Hizbullah saldırılarını arttırdı. Ayrıca İsrail, Hizbullah militanlarının kaçmasına mani olmak için Lübnan'ın deniz ülkesini işgal etti. Ek olarak köprü ve kaçış rotalarını da imha etti. Ama Eylül 2006'da BM Güvenlik Konseyi'nin kararı sebebiyle çatışmalar durduruldu. UNIFIL askerleri bölgeye intikal etti. Hizbullah unsurlarının Lübnan'dan çekilip toprakları sadece Lübnan ordusunun kontrol edeceği bildirilmişti. Ancak durum kağıt üstünde yazıldığı gibi gerçekleşmedi. Başbakan Olmert bu kararla birlikte Hizbullah'ın Lübnan'da paralel bir devlet gibi hareket etmeyeceğini düşünüyoruz demişti. Ek olarak Dışişleri Bakanı Livni de dünyada hiçbir ülkenin Hizbullah'ı tamamen silahsızlandırmasının mümkün olmadığını söylemişti. 2006'daki bu kısa süreli savaşın nedenlerine değinelim. İsrail o günlerde 2. İntifada'nın bitmesini sağlayıp işgal ettiği Gazze şeridinden çekilmişti. Ancak çekildiği dönemde de bölgedeki sivillere yönelik tutumunu değiştirmedi. Yaptığı bir saldırıda aynı aileden 8 kişiyi tek seferde öldürmesi sebebiyle Hamas-İsrail çatışmaları yeniden alevlenmişti. Tarihler 12 Temmuz 2006'yı gösterirken 8 İsrail askeri Hizbullah tarafından infaz edildi. Ayrıca 2 asker de pazarlık amacıyla kaçırıldı. Hizbullah lideri Nasrallah, askerler iyi, İsrail'e teslim etmemiz için hapishanelerdeki Hizbullah militanlarının salıverilmesi gerekiyor diyerek pazarlık amacıyla kaçırma operasyonu yapıldığını teyit etmiş oldu. 2006 savaşını takip eden aylarda Hizbullah, kabinede daha fazla koltuk talebinin karşılanmaması üzerine prestijini Lübnan hükümetini devirmek için kullandı. Üyeleri Emel milisleriyle birlikte kabineden istifa etti. Muhalefet daha sonra kalan kabinenin meşruiyetini kaybettiğini açıkladı ve Hizbullah'la muhalif müttefiklerinin veto etkisine sahip olacağı yeni bir hükümetin kurulmasını talep etti. Dönemin ABD Başkanı Bush, katıldığı G8 toplantısında Hizbullah ve Hamas'ın İran ve Suriye tarafından desteklendiğini öne sürerek İsrail'in yaklaşımına haklılık payı biçiyordu. Tabii o günlerde 11 Eylül'ün devlet mekanizmasındaki travması ve Bush'un Axis of Evil teoremini unutmamalıyız. Buna göre İran, Kuzey Kore ve Irak dünyada yok edilmesi gereken 3 şeytan olarak nitelendiriliyordu. O gün görevde olan İsrail bürokrasisinden bazı kesimler Lübnan'dan çekilmeyi ve Hizbullah'a yönelik operasyonun başarısız olduğunu düşünüyordu.
Bu savaşın planlarından biri olarak Lübnan hükümetini çökertmek, Hizbullah'ı elimine etmek ve Lübnan'da İsrail'le ılımlı, belki de işbirlikçi bir hükümeti tesis etmekti. ABD, İsrail'e kurulduğu günden itibaren Orta Doğu'daki en ileri karakol ve en sadık müttefik olarak görüyor. İsrail'in tehdit algısındaki diğer devletleri de kanalımızdaki diğer içeriklerde detaylıca anlatmıştık. Arzu edenler ilgili karttan ve kanalda kısa bir arama yaparak erişebilir. Hizbullah'a saldırmanın amaçlarından bir tanesi de İran'ı baskılamak ve Orta Doğu'da adeta bir ahtapot gibi yayılmış kollarından bazılarını işlevsiz hale getirmekti. O gün görev yapan Genelkurmay Başkanı Dan Halutz ve Savaş Bakanı Amir Peretz savaştan kısa bir süre sonra istifa etti. İsrail bugün Gazze'de yaşadığı tanklarının kolay hedef olması sorununu Hizbullah'a karşı da yaşadı. Güney Lübnan'ın coğrafi koşullarını lehine kullanmaya çalışan Hizbullah, mevzilerine yakın noktalara kadar gelen İsrail tanklarını yoğun füze atışlarıyla yıldırmayı ve imha etmeyi tercih etti. Mısır ve Suudi Arabistan savaşın ilk zamanlarında Hizbullah karşıtı demeçler vermişti. Bu durum İsrail'in yanındalar mı sorusunu beraberinde getirmişti. Ülkede 1948 sonrası kurulan düzen toplum içindeki çatışmaları çözmekte yetersiz kaldı. Çok kültürlü bir sistem siyaset mekanizmasında kaosu getirdi. Bu kaos da toplumsal düzlemde krizlere sebep oldu. Böylece Lübnanlılar sürekli olarak iç ve dış müdahalelerle karşılaştı. Hizbullah 1982 yılındaki İsrail işgaline karşı kurulmuştu. O günlerde kaotik bir iç savaş sürecinden geçen Lübnan'da ABD ve İsrail yapılarına saldırı düzenleyen örgüt toplumsal zeminde taban oluşturma fırsatı yakaladı. İç savaş günlerinde Beyrut'un kapılarına kadar ilerleyebilen İsrail 2006'da askeri açıdan başarısızdı. Bu sefer Güney Lübnan'dan ötesine geçemediler. Anti-Lübnan dağları ve Lübnan dağlarını aşamadılar. 2006'dan günümüze kadar da süreç irili ufaklı askeri çatışmalarla devam etti. Ancak topyekün bir savaş durumu yaşanmadı. 7 Ekim sonrası Hizbullah ve İsrail arasındaki durumdan bahsedelim. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan sonra İsrail, tarihsel ötekilerine yönelik saldırının dozajını yükseltti. Her devletin kuruluş dönemi refleksleri sebebiyle rakipleri ve ötekileri vardır. İsrail'in rakipleri ise güncel durumdaki ilişkilerinden bağımsız olarak Suriye, Lübnan, Mısır, Ürdün ve Filistin'dir. Günümüzde Mısır ve Ürdün'le iyi düzeyde seyreden münasebetler olsa bile devlet kodlarında bu iki ülke her zaman öteki olarak görülecektir. Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze şeridine yakın İsrail bölgelerindeki kibutslarına yönelik operasyonları, Filistin davasını bir süre göreceli olarak askıya alınmışken tekrar uluslararası ilgi odağı haline getirdi. Geçen ay Hizbullah'ın çatışmaya dahil olması, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısının maliyetini önemli ölçüde arttırdı. Tel Aviv hükümeti dikkatini Gazze bölgesine çevirmişken, kuzeyden Hizbullah tehdidiyle karşı karşı kalmak istemedi. Bu yüzden yalnızca güney sınırını savunmak için değil, aynı zamanda tüm kuzey bölgesinin güvenliğini sağlamak için de asker ve kaynak konuşlandırmak zorunda kaldı. Sorulması gereken asıl sorunun mevcut durumda bu çatışmaların Hizbullah'ı nasıl etkileyici olması gerektiğini düşünüyorum. Savaş birçok Arap'ın gözünde Hizbullah'ın İsrail işgaline karşı büyük bir direniş hareketi olarak statüsünü geri getirdi. Suriye İç Savaşı sırasında hem Lübnan'daki hem de yurt dışındaki Hizbullah karşıtı güçler onları Sünnileri hedef alan ve Şam'daki hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi engellemeye çalışan Şii milisler olarak tanımladı. İsrail'in Gazze şeridine karadan saldırmasını önlemek amacıyla mevcut savaşa müdahalesi popülaritesini yeniden kazandırdı. Hizbullah, İsrail'in askeri altyapısını hedef alarak İsrail'le olan angajman kurallarını değiştirmeyi amaçladı. Lübnan sınırındaki tüm hareketleri izlemesine olanak tanıyan gözetleme kuleleri, gizlice dinleme ve karıştırma cihazları dahil olmak üzere İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerini sistemli bir şekilde hedef almış ve yok etmiştir. Bu sadece İsrail'in casusluk kapasitesini zayıflatmakla kalmayıp aynı zamanda Hizbullah'a daha büyük manevra kabiliyeti sağladı. İsrail gözetleme altyapısını yeniden inşa etmeye karar verirse, mevcut savaşın sona ermesinden sonra dahi Hizbullah'ın onu hedef almaya devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz haftalarda bu doktrin zaten etkisini göstermeye başladı. Çünkü İran'a yakın silahlı gruplar Gazze'ye yönelik İsrail'in savaşına verdikleri destek nedeniyle Irak ve Suriye'deki ABD askeri üslerine saldırılar düzenledi. Ayrıca Husi hareketi birkaç füzeyi İsrail'e doğru ateşledi. Ancak ABD savaş gemileri bunların birçoğunu Kızıldeniz'de engelledi. Lübnan'daki Hristiyan topluluğu ise devam eden savaşla ilgili çeşitli endişelere sahip. Hamas'ın mağlup edilmesi durumunda İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı geniş kapsamlı bir savaş başlatma eğiliminde olabileceğinden korkuyorlar. Bu durum zaten kırılgan olan Lübnan ekonomisini daha da olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca İsrail'in Gazze'den Filistinlileri sürme başarısının Lübnan'daki Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönüşünü engelleyebileceği ve bu mültecilerin Lübnan'da doğal olarak yerleşmesinin kaçınılmaz hale gelebileceği konusunda endişeleri bulunuyor. Hizbullah'ın Gazze çatışmasındaki duruşu sahadaki gelişmelerle doğrudan ilişkili. Politikalarını partinin genel hedefleri Hamas'ın Gazze şeridindeki otoritesini korumak ve Filistinlilerin yerinden edilmesini önlemek olarak özetleyebiliriz. Bu nedenle Gazze'deki çatışmanın dinamikleri evrimleştikçe Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarının kapsamının artması beklenebilir. Nasrallah 7 Ekim'de patlak veren İsrail-Hamas savaşından bu yana yaptığı ilk konuşmada aynı zamanda İsrail'in başlıca müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etti ve İran destekli grubunun Akdeniz'deki ABD savaş gemileriyle karşı karşıya gelmeye hazır olduğuna işaret etmişti. Son cümleden Hizbullah, Husiler ve İran'ın irtibatlı olduğunu delillendirebiliriz. Çünkü bu konuşmadan sonra Husiler, İsrail yönelik füze saldırısı denemelerinde bulundu. 8 Ekim 2023 tarihinde 2023 Hamas-İsrail Savaşı sırasında Hizbullah, Şaba çiftliklerinde İsrail tarafından işgal edilen bölgelere yönlendirilmiş roketler ve top mermileri ateşledi. İsrail karşılık olarak Golan Tepeleri, Lübnan sınırına yakın Hizbullah pozisyonlarına insansız hava aracı saldırıları ve topçu ateşi yaptı. Bu saldırılar Hizbullah'ın İsrail yönelik Hamas saldırılarını desteklediğini ve övdüğünü ifade etmesinden sonra yaşandı. Hizbullah neden İsrail'e karşı topyekün bir savaşa girmiyor? Bu sorunun cevabını arayalım. Hizbullah'ın İsrail'in zayıf anını beklediği düşünülüyor. Hamas'ın tamamen yok edilme sürecine girdiğine kanaat getirilirse bu savaşta aktif bir taraf olabilirler. Ayrıca İsrail şu an başka bir noktaya odaklanmış olsa da düzenli ordu yapısına sahip olduğu göz ardı edilmemeli. Hizbullah'ın son durumunu ise 2006 savaşından sonra kesin olarak görebileceğimiz bir done mevcut değil. Yapı İran'la irtibatlı olması sebebiyle İran'ın iletişim tekniğini izliyor. İran'da karşılaştığı her krizde kendisine tehdit olanları vurmakla ve yok etmekle itham ediyor. Ancak eski ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani suikastinden sonra İranlı yetkililerin misilleme saldırısı için kendisine ulaştıklarını paylaşmıştı. Editör yorumuyla devam edelim. BM'nin 2006 savaşındaki girişimiyle Lübnan, İsrail'in Vietnam'ı olmaktan kurtuldu. Vietnam Savaşı'nda ABD askeri ve siyasi açıdan çok yıpranmıştı. Savaşın sonunda Vietnam'dan çıkmak zorunda kaldılar. Benzer bir durum Lübnan'ın ve İsrail'in başına da gelebilirdi. Vietnam Savaşı'ndan sonra birleşmeye kadar ülke içinde geniş bir fakirlik, kıtlık ve işsizlik dalgası oluşmuştu. Toplum bir bıçakla yapılmış gibi ikiye bölünmüştü. İsrail yakın geçmişte kuvvetli rakiplerinden sadece Hizbullah'la sıcak temasa girdi. İsrail hükümetinin Gazze şeridinden sonra yeni bir krizi Hizbullah'la çıkarmayacak istemeyeceklerini düşünüyorum. Devlet içinde ve siyaset mekanizmasındaki aktörlerle problemler yaşadığı bilinen Netanyahu'nun savaşı yeni bir cepheye taşımak isteyeceğini düşünmüyorum. En azından rasyonel olan bu. Böyle davranması beklenebilir. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tüm cevaplarınızı okuyacağım. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tarihinde sınır komşularıyla sürekli problem yaşamış ve bu sorunlar için sayısız çatışmaya giren bir ülke. Belki de girdiği savaşlarda en çok çekince içinde